Yetkisiz Servis YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda ilk videomuzda bahsettiğimiz atölyemizin bozulan LED lambasını tamir edeceğiz. İlk olarak işe bozuk ampulü sökmekle başlıyoruz. Basit montaj düzeneğiyle sabitlediğim LED ampulü şu anda mevcut yerinden çıkartıyorum. Ana masamıza koymuş olduğumuz LED ampulü yeniden hayata döndürmek için artık hazırız. LED ampuller tamamen diyot sistemiyle çalışır. Bahsettiğimiz sistem yüksek dirençten düşük direnç düzeyine elektriğin geçmesini sağlar. LED ampullerin genelinde seri bağlantı kullanılır. LED'lere ulaşabilmek için öncelikle yan kapaklarını açmaya çalışıyorum. Bu sırada montajdan kalan çift taraflı yapıştırma bantlarını da söküyorum. Anlaşılan biraz zorlayacak gibi görünüyor. Ters taraftaki kapağı açtıktan hemen sonra içine bir göz atıp diğer kapalı olan kapağı da açmaya çalışıyorum. Biraz güç uyguladıktan sonra hemen açılıyor. Şu anda LED ampulün elektrik devresini görüyorsunuz. Üzerinde diyotları ve dirençleri görmeniz mümkün. İlk olarak gözüme takılan 220 volt elektriğin girişindeki kabloların salaşlığı oluyor. Bu durum eğer düzeltilmezse ileride sorun yaratabilir. Salaş kabloları sökmek için havyamı kontrol ediyorum. Fakat daha önceki projemde plastik kaynak yaptığım için havyanın üzerinde plastik tortular olduğunu görüyorum. Gravür makinamla hemen metali ortaya çıkarmak için havya makinesini taşlamaya başlıyorum. Bu işlem ısının daha iyi iletilmesini sağlayacak. 220 volt girişini sıcak havyayla hemen boşa çıkartıyorum. Daha önce elimde olan siyah ve kırmızı kabloları ayarladıktan hemen sonra buraya yeniden montajlayacağım. Montaj sırasında yine havya kullanacağım. Daha iyi lehim yapabilmek için devreyi ana masama sabitliyorum ve lehimleme işlemine başlıyorum. Diğer kabloyu da lehimle sabitledikten hemen sonra kabloların deforme olmaması için sıcak silikon yardımıyla kabloları devreye sabitliyorum. LED ampuller çok fazla ısınmadığı için sıcak silikon çok sağlıklı bir şekilde her iki kabloyu da güvende tutacaktır. Gözle görülen kısımları hallettikten sonra artık LED'in içerisindeki arızayı gidermeye hazırız. Bunun için şerit halinde bulunan LED'i lambanın içerisinden çıkartmam gerekiyor. Açıkçası yapıştırıldığı için bu noktada bayağı bir zorlanıyorum. Küçük bir karga burnu yardımıyla şerit LED'i birazcık zorladıktan sonra hemen çıkıyor. İlk olarak gözle kontrol önemli. Şerit LED üzerinde bulunan ilk 4 LED'de sıkıntı olduğunu görüyorum. Bu tür arızalarda LED'in üzerinde siyah bir karartı varsa o LED patlak demektir. Burada da görmüş olduğunuz gibi ilk 2 LED'in belirgin, ondan sonraki 2 LED'in ise daha az belirgin olmak üzere siyah nokta görüyorum. Bunlar patlak olduğuna işaret. Diğer LED'leri de hızlı bir şekilde gözle kontrol ettikten hemen sonra sağlam olduklarına kanaat getiriyorum. Bu noktadan sonra yapılması gereken işlem çok basit. Karga burnu yardımıyla siyah
nokta gibi leke olan ledleri hemen şeritin üzerinden çıkartıyoruz. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi genelde led ampuller seri bağlantı tipini kullandığı için bu noktada yapılacak şey önce şerit ledleri çıkartıp ardından da artı ve eksileri lehimlemek olacaktır. Aslında led ampulleri tekrar hayata döndürmek işte bu kadar basit. Şerit ledimi sabitleyip havya ile lehimleri yapıyorum. Havya ile lehim yaparken unutulmaması gereken en önemli şey havyanın yeterli sıcaklıkta olması ve lehim telinin yeterli standart kalitede olması. Lehimleme tamamlandıktan sonra küçük bir kontrol için hemen 220 kablolarının ucunu açıp seyyar bir fişe montalıyorum. Eğer buradan sonuç alamazsam bu sefer ölçü cihazıyla led'i tekrar kontrol edeceğim. Fişe taktığımda led'imin son derece güzel bir şekilde sağlıklı olarak çalıştığını görüyorum. Genel olarak led devreleri her ne kadar siz led miktarını düşürmüş olsanız da devre birim başına düşen voltajı ayarlayabiliyor. Evet, yandığını gördükten sonra artık toplama işlemine geçebiliriz. Yine en son yaptığımız işlemi ilk başta yaparak şerit led lambamızı toplamaya başlıyoruz. Ve işte sonuç. Artık lambamız çalışıyor. Siz de evlerinizde bulunan led ampulleri atmadan önce aynı tamir yöntemiyle yeniden döndürebilir, aile ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Başka tamir videolarında görüşmek üzere.